Tarihte ilk zaman yolculuğunu yapmak sizce nasıl bir his olmalı? Bu yaşanan olayı birileriyle paylaşabilir misiniz? Paylaşsanız bile size inanabilecek mi? Evet, tarihte ilk zaman yolculuğunu yapan iki bilim insanı ve öğretmenle tanışın. Carlito Enni Mabary ve Eleanor Jordan. Bu iki üst seviye profesör ve öğretmenin ne kadar doğru bir kaynak olduğunu anlamak için kısaca hayatlarını bir gözden geçirelim. 1846 doğumlu Mabary 15 kardeşten bir tanesiydi. Babası bir kolej müdürü ve ayrıca bir psikopostur. Maddi durumu iyi olup ve üst seviye bir eğitim gören bir insan var karşımızda. Evet, ikinci profesör ve öğretmen Eleanor Jordan 1863 doğumlu ve Jordan ailenin 10 çocuğundan en büyüğü. Babası rahip Francis Jordan bölgenin en büyük kilisesinin de papazıydı. Tarihin büyük üstadlarından tarihe ismini yazdıran sanat tarihçisi Margaret Jordan ve matematikçi Phillips Jordan'ın kız kardeşidir. Evde eğitim gören üst seviye bir insandı kendisi. Jordan aynı zamanda birkaç ders kitabının da yazarıydı ve kendi okulunu da işletiyordu. Jordan, Paris'te çocuklara İngilizce ders verdiği dönemde bir daireye sahipti ve Mabary ile tanışıp aynı evde yaşamaya başladılar. Zamanla en iyi ve en sıkı dost oldular. Fransa tatil günü Mabary ve Jordan Versailles Sarayı'nı ziyaret etmeye karar verdi. Her şey bu ziyarette başladı. 10 Ağustos 1901'de trenle Versailles'e gittiler. Tur atmaya başladıklarında sarayın aşırı büyük olduğunu öğrendiler. Sarayın en önemli bölümü olan ve ayrı bir yapıya sahip Petit Trianon'a geçmeye karar verdiler. Petit Trianon o dönemin kralı ve kraliçesinin keyif için tasarlatmış olduğu keyif bahçesidir. Yolda giderken Büyük Trianon'a ulaştılar ve halka kapalı olduğunu tespit ettiler. Kerr Baedeker'ın Baedeker Rehber kitabı ile seyahat ederken sarayın bahçesindeki yol çizgilerini kaybedip iyiden iyiye kayboldular. Her şey burada başladı. Evet, şu an sizlere bu çiftin kitabında yazanları tercüme edip okuyacağım. Yolda ilerliyorduk. Atmosferin bir anda değiştiğini fark ettik. Hava normalde sıcaktı. Ama o anda hiçbir şey hissetmemeye başladık. Ne üşüyorduk ne de sıcaktan bunalıyorduk. Rüzgar, hava, her şey garipti. Ağaçlar bile sanki canı çekilmiş bir şekildeydi. Ağaçların gölgesi yoktu. Hiçbir esinti yoktu. Ve ağaçların hiçbir yaprağı da kıpırdamıyordu. Sanki bir oyuncak gibiydi her şey. Birden sarayın aşırı kalabalık olduğunu fark ettik. Yolda yürürken Temple El Amor'un yanına ulaştık. Yolda giderken köşeli, küçük şapkalarla uzun grimsi, yeşil pantolonlarla giyinmiş memurları gördük. Oldukça şaşırdık. Tapınak El Amor'a yakın bir yere, bahçe köşkünün yanında oturan büyük bir gölgeli, şapka takan bir adama rastladık. Mabary'e göre onun görünüşü iğrençti ve bunu bana devamlı söyleyip duruyordu. Adamın ten rengi karanlıktı ve her yeri pürüzlüydü. Adamın muhtemelen çiçek hastalığı yüzünden böyle olduğunu anladık ve kafasını döndürüp bize baktı. İfadesi çok kötüydü ve tiksindirici bir şekilde kokuyordu. Yürümeye devam ettik. Takım elbiseli bir adam bize eşlik etti ve yolunuzu mu kaybettiniz sorusunu sordu. Biz evet cevabını verdik. Adam beni takip edin demesiyle yolumuza devam ederken resmini çizdiren bir kadın gördük. Kadın aşırı kiloluydu ve kafasında tacı vardı. Yola devam ettik. Sarayın girişine doğru yöneldik ve burada bir partiye katıldık. Her şey çok farklıydı. Daha sonra kapıdan çıktığımızda her şey bir anda değişti. Eve gittim ve sarayın tarihini araştırdım. Gördüğüm kadın Kraliçe Marie Antoine'ydi. Evet, merak edenler için kısaca açıklayayım. Ünlü kraliçenin ismi Marie Antoinette. İsmini bilmeseniz bile şimdi size hatırlatacağım sözün yaratıcısı. Ekmek yoksa pasta yiyin o zaman diyen kraliçenin ta kendisi. 10 Ağustos 1901'de Fransa'daki Versailles Sarayı'nı ziyaret ederken 200 yıl geçmişe gittiklerini öne süren Carlito Enni Mabary ve Eleanor Jordan sarayın bahçesinde bulunan Petit Trianon şatosuna doğru giderken bir köprüden yeraltı geçitlerine doğru yöneldiklerini ve 1755 ve 1793 yılları arası yaşayan Fransa Kraliçesi Marie Antoinette ve Fransız soylusu Kont Vendura ile Fransız kralı 16. Louis'in mahiyetiyle karşılaştıklarını söylüyor. İkili bu olayı yaşadıktan sonra Bir Macera adlı kitapta bu konuyu geniş çaplı ele almışlar. Bu iki büyük profesör ve soylunun
o yıllarda yalan söyleyerek hiçbir şey kazanamayacağını bildikleri besbelli. Ve böyle bir olay yaşadıklarını ısrarla dile getiriyorlar. Kitabın tamamını okuduğumda aşırı bir şekilde ayrıntı verdiğini anlayacaksınız. Bu ikili o zaman kaymasının en iyi bilinen ve en erken örneklerinden birisidir. Ve bu ikilinin yaşadığı olayı kendi yazmış olduğu kitabını okuyarak ve bu ikilinin hayatlarını araştırarak yaşanan zaman kayması olayının gerçek olabileceğine inanıyorum. Neden olmasın ki?